Şimdi size bir soru soracağım. Evinizde buzdolabını açtığınızda neredeyse her zaman orada olan tek yiyecek ne? Yumurta. Dünyanın her köşesinde, her kültürde, her gelir seviyesinde mutfakta bulunan tek ortak malzeme. Peki bu yumurtayı kaç farklı şekilde pişirebilirsiniz? 2, 3, belki 5. Ya size dünyanın dört bir köşesinde yumurtanın 30'dan fazla farklı şekilde pişirildiğini söylesem, bazıları sizi şaşırtacak, bazıları belki biraz korkutacak. Bugün hepsini tek tek anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. En basitinden başlayalım. Haşlama. Ama haşlama dediğimiz şey bile düşündüğünüzden çok daha derin bir konu. Rafadan yumurta, kaynayan suya atılıp 6 dakika pişirilen, sarısı akışkan kalan yumurtadır. İngilizler buna soft boiled egg der ve kahvaltıda küçük bir porselen yumurtalığın içine koyup üstünü küçük bir kaşıkla kırarak yerler. Yanına ince uzun kesilmiş kızarmış ekmek şeritleri batırılır, buna soldiers derler. Az pişmiş yumurta ise tam 8 dakika kaynatılır. Sarısı jöle kıvamında kalır, tam ortası hala hafif yumuşaktır. Ramen restoranlarında gördüğünüz o mükemmel ikiye kesilmiş yumurta işte tam bu kıvamdır. Japonlar buna ajitsuke tamago der, yani marine edilmiş yumurta. Haşlandıktan sonra soya sosu, mirin ve sake karışımında saatlerce bekletilir, böylece hem renk hem lezzet yumurtanın içine işler. Tam pişmiş yumurta ise 12 dakika kaynar suda bekler, sarısı tamamen katıdır ve genellikle salatalara, sandviçlere konulur. Ama dünyada çok daha ilginç haşlama yöntemleri var. Japonların onsen tamago dediği bir yöntem var. Onsen, Japonca'da sıcak su kaynağı demek. Bu yumurta 70 derece civarındaki suda yaklaşık 40 dakika tutulur. Sonuç inanılmaz. Beyazı pelte gibi yumuşacık, sarısı ise kremamsı bir kıvamda kalır. Normal haşlamadan tamamen farklı bir doku elde edilir çünkü düşük sıcaklıkta uzun süre pişirme proteinleri bambaşka bir şekilde dönüştürür. Bir de Çinlilerin 100 yıllık yumurtası var. Buna İngilizce'de century egg denir ama gerçekte 100 yıl sürmez tabii. Ördek, tavuk ya da bıldırcın yumurtası kil, kül, tuz ve pirinç kabuğu karışımına sarılıp birkaç haftayla birkaç ay arasında bekletilir. Bu süreçte kimyasal bir dönüşüm yaşanır. Yumurtanın beyazı koyu kahverengi, neredeyse siyah jöle gibi bir hal alır. Sarısı ise koyu yeşil, kremamsı bir kıvama dönüşür. Kokusu oldukça keskin ve sert olsa da tadı çok yoğun ve umami dolu bir lezzet verir. Çin'de genellikle pirinç lapası olan konji ile birlikte ya da tofu ile servis edilen bir atıştırmalık olarak yenir. İlk kez gören turistlerin tepkileri ise internette başlı başına bir video kategorisi oluşturmuş durumda. Gelelim kızartma yöntemlerine. Sahanda yumurta hepimizin bildiği klasik. Tavaya biraz yağ koyarsınız, yumurtayı kırarsınız, sarısına dokunmadan pişirirsiniz. Ama burada bile farklı okullar var. Türk usulü sahanda yumurta genellikle tereyağında yapılır ve sarısı akışkan bırakılır. Sucuklu yumurta ya da pastırmalı yumurta gibi varyasyonları Türk kahvaltısının yıldızlarıdır. İspanyollarsa zeytinyağını bol bol kızdırıp yumurtayı adeta yağda yüzdürür, kenarları kıtır kıtır olur. Buna uvos fritos derler. Amerikalılarınsa kendi terimleri var. Sarısı üste bakıyorsa sani saydap, çevrilip sarısı hafif pişirilmişse over easy, tam pişirilmişse over hard derler. Bir restoranda yumurta siparişi vermek bile başlı başına bir karar sürecidir. Bir de omlet var. Basit bir yemek gibi görünür ama Fransız mutfağında omlet yapmak ciddi bir ustalık sınavıdır. Hatta bir zamanlar Fransız şef adayları mülakatta sadece omlet yaparak değerlendirilirdi. Fransız omleti çok düşük ateşte sürekli karıştırılarak yapılır. İçi kremamsı ve hafif akışkan kalır, dışı hiç renk almaz. 3 katlı katlanır ve tabağa zarif bir şekilde ters çevrilir. Bunu bir de Japon omletinin yanına koyun. Tamago yaki denen Japon omleti ince ince katmanlar halinde özel dikdörtgen bir tavada rulo yapılarak pişirilir. Her katman ayrı ayrı dökülüp sarılır, bu işlem 12 ila 15 kez tekrarlanır. Sonuçta kestiğinizde güzel sarı katmanları görürsünüz. Sushi restoranlarında pirinç üzerine konularak servis edilir ve bir şefin ustalığını gösteren en önemli göstergelerden biri sayılır. Bu arada eğer bu videoyu beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basın ve kanala abone olun.
Her hafta böyle ilginç içerikler paylaşıyoruz. Şimdi devam edelim. Çırpılmış yumurta yani scrambled eggs özellikle İngiliz ve Amerikan kahvaltısının vazgeçilmezi. Ama ikisi arasında büyük fark var. Amerikan usulü çırpılmış yumurta yüksek ateşte hızlıca pişirilir, büyük parçalar halinde katılaşır ve genellikle kuru bir dokuya sahiptir. İngiliz usulü ise çok düşük ateşte sürekli karıştırılarak yapılır. Tereyağı eklenir ve kremamsı, neredeyse sos kıvamında bir sonuç elde edilir. Ünlü şef Gordon Ramsay'nin bu yöntemi anlattığı video yüz milyonlarca kez izlendi. Sırrı şu, tavayı ateşten alıp koyarak, yani kesik kesik pişirerek yumurtanın fazla pişmesini engellemek. Menemen ise Türk mutfağının gururu. Domates, biber ve yumurtanın buluşması. Herkesin bir menemen tarifi vardır ve herkes kendi tarifinin en doğrusu olduğunu düşünür. Soğanlı mı soğansız mı tartışması ise Türkiye'nin bitmeyen büyük tartışmalarından biri. Bir de kaşıkla mı yenir ekmekle mi tartışması var tabii. Ama ona hiç girmeyelim. Bu arada bir parantez açalım. Türk mutfağında şakşuka diye bildiğimiz yemek aslında yumurtasız bir sebze mezesidir. Patlıcan ve biberlerin kızartılıp domates sosuyla servis edilmesiyle yapılır. Ama uluslararası mutfakta şaksuka denince akla domates sosunda poşe edilmiş yumurta gelir. İsrail, Tunus ve Libya'da çok popüler olan bu versiyon aslında menemene benzer ama yumurtalar karıştırılmaz, sosun içinde bütün olarak pişirilir ve baharatları farklıdır, kimyon ve harissa ön plandadır. İsim aynı. Yemekler tamamen farklı. İlginç değil mi? Yumurtanın fırınla buluşması da çok farklı sonuçlar ortaya çıkarır. Kiş, Fransız mutfağından gelen bir hamur kalıbı içinde yumurta, krema ve çeşitli malzemelerin fırınlanmasıyla yapılan bir tariftir. Quiche Lorraine en bilinen versiyonudur ve jambon ile gruyère peyniri içerir. Lor peyniri, ıspanak, mantar, somon gibi her türlü malzeme eklenebilir. Yumurta ve kremanın fırında yavaş yavaş pişmesiyle ipeksi, yumuşak bir dolgu oluşur. Fransa'da hem öğle yemeği hem de piknik yemeği olarak sevilir. Bir de Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan kokot yumurta var. İngilizce buna baked eggs denir. Küçük porselen kapların içine yumurta kırılır, üzerine krema ya da sos eklenir ve fırında ya da benmari usulü pişirilir. Sonuç çok zarif ve yumuşak bir kıvamdadır. Poşe yumurta, yani kaynar suda kabuksuz pişirilen yumurta, dünya mutfaklarının en teknik yumurta yöntemlerinden biridir. Herkesin korkulu rüyasıdır çünkü mükemmel yapmak gerçekten zordur. Suyun içine bir miktar sirke eklenir, bu sirke yumurta beyazının daha hızlı pıhtılaşmasını sağlar. Su, girdap gibi çevrilir ve yumurta bu girdabın ortasına yavaşça kırılır. Beyazı sarısının etrafını sararak bir paket oluşturur. Sarısı tamamen akışkan kalır. Kestiğinizde içinden altın sarısı bir sos gibi akar. En bilinen servis şekli Eggs Benedict'tir. Kızarmış İngiliz ekmeği üzerine füme, somon ya da jambon, üzerine poşe yumurta ve son olarak Hollandaise sos dökülür. Hollandaise sos da aslında yumurta sarısından yapılır. Yani yumurtanın üzerine yumurta. Bu kahvaltı klasiği Amerikan brunch kültürünün simgesidir ve bugün dünyanın hemen her lüks otel kahvaltısında menüde bulunur. Asya mutfakları yumurtayı bambaşka bir seviyeye taşımış. Taylandlıların Kai Jiao dediği Tayland usulü yumurta aslında bir tür derin yağda kızartılmış omlet. Yumurta çırpılıp balık sosu eklenir, sonra kaynar yağ dökülür. Yumurta anında kabarır, kenarları çıtır çıtır olur, içi hala yumuşak kalır. Pirinç üzerine konulup acı sosla ve taze fesleğenle servis edilir. Tayland'ın her sokak tezgahında bulabilirsiniz ve fiyatı inanılmaz ucuzdur. Benzer bir yöntem Hindistan'da da var. Masala, omlet denen versiyonda yumurtaya soğan, yeşil biber, domates ve köri baharatları eklenir. Kore mutfağında ise geranmari denen buharda pişirilmiş yumurta çok yaygın. Yumurta bir toprak kaba kırılıp su veya et suyu eklenir, sonra buharda ya da düşük ateşte kapağı kapalı şekilde pişirilir. Sonuç kabarık, sünger gibi yumuşak ve hafif tuzlu bir puding kıvamında olur. Koreliler bunu hemen hemen her öğünde yanında yerler. Kore mutfağının bir diğer yumurta harikası da geranjim, yani Kore usulü yumurta rulosu. Yumurta ince bir tabaka halinde dökülüp içine havuç,
soğan ve deniz yosunu konularak rulo yapılır, dilimlenince güzel bir spiral görüntüsü ortaya çıkar. Filipinlerin balut yumurtası ise dünyanın en cesur yumurta yemeklerinden biri. Döllenmiş ördek yumurtası 14 ile 21 gün arasında kuluçkaya bırakılır ve içinde embriyo oluşmaya başlar. Sonra haşlanıp kabuğuyla birlikte satılır. Kabuğu kırıp içindeki sıvıyı içer, sonra içindeki embriyoyu yersiniz. Filipinler'de sokak tezgahlarında her yerde bulunur ve protein deposu olarak görülür. Yorumlarda bize söyleyin, bu yumurta türlerinden hangisini denediniz, hangisini denemeye cesaret edemezsiniz? Merak ediyoruz. Bir de videoda bahsedilmeyen hangi ilginç pişirme yöntemleri biliyorsunuz? Bunları da yazın lütfen. Çin'de çay yumurtası da çok popüler bir sokak atıştırmalığıdır. Çin'de neredeyse her markette, her tren istasyonunda bulabilirsiniz. Yumurtalar önce haşlanır, sonra kabukları hafifçe çatlatılır ama soyulmaz. Bu çatlak yumurtalar çay, soya sosu, yıldız anason ve tarçınla demlenmiş bir sıvıda saatlerce kaynatılır. Çatlak yerlerinden sıvı içeri sızar ve yumurtanın beyazında mermer gibi güzel desenler oluşur. Her yumurta benzersiz bir desene sahip olur. Hem göze hem damağa hitap eden sıcacık ve çok lezzetli bir sokak atıştırmalığıdır. Bir de su muhallebisi kıvamında Japon yumurta pudingi var. Buna chawan mushi denir. Yumurta çırpılıp dashi denen Japon et suyuyla karıştırılır, içine mantar, tavuk parçaları ve karides eklenir. Sonra buharda yavaşça pişirilir. Sonuç ipeksi, kaygan, çok narin bir puding olur ama tatlı değildir. Tamamen tuzlu bir yemektir. Japonlar bunu genellikle akşam yemeğinde yerler. Batı dünyasında yumurtanın en gösterişli hallerinden biri de sufle. Yumurta beyazı sert köpük olana kadar çırpılır, sarısı ve diğer malzemelerle yavaşça katlanır ve fırına verilir. Fırında inanılmaz bir şekilde kabarır, muhteşem bir görüntü oluşturur ama fırından çıktıktan birkaç dakika sonra sönmeye başlar. Bu yüzden sufleler hemen servis edilmelidir. Misafiri sufle beklemez, misafir sufleyi bekler denir Fransız mutfağında. Hem tatlı hem tuzlu versiyonları vardır. Çikolatalı sufle dünyanın en popüler restoran tatlılarından biriyken, peynirli sufle klasik Fransız mutfağının en zarif başlangıçlarından biridir. Meksika mutfağında uvos, rancheros, sabah kahvaltısının olmazsa olmazıdır. Mısır tortillası hafifçe kızartılır, üzerine güneş tarafı pişirilmiş yumurta konulur, üzerine domates ve biberden yapılan salsa roja dökülür. Yanında avokado, kara fasulye püresi ve bazen biraz peynir eklenir. Basit ama doyurucu ve renkli bir kahvaltı tabağıdır. İsmi çiftçi yumurtaları anlamına gelir çünkü tarlada çalışan işçilerin sabah enerjisini karşılamak için ortaya çıkmıştır. İskoçların Scotch egg denen yumurtası da çok ilginçtir. Haşlanmış yumurta soyulur. Etrafı baharatlı kıyma ile sarılır, önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta ununa bulanır ve derin yağda kızartılır. Dışı çıtır çıtır bir et kabuğu, içinde haşlanmış yumurta. Kestiğinizde mükemmel bir görüntü ortaya çıkar. İngiltere ve İskoçya'da piknik atıştırmalığı olarak çok popülerdir ve publarda bira yanında ikram edilir. İlginç bir şekilde bu yumurtanın kökeni tartışmalıdır. Bazı tarihçiler Hindistan'ın nargisi kofta yemeğinden esinlenildiğini savunur. Modern mutfaklarda yumurtayla yapılan en ilginç tekniklerden biri de sous vide yöntemidir. Yumurta kabuğuyla birlikte ya da vakumlanmış bir poşette tam kontrollü sıcaklıkta, genellikle 63,5 derece gibi hassas bir ısıda uzun süre pişirilir. Bu sıcaklıkta beyazı çok yumuşak ama pişmiş kalır, sarısı ise kremamsı bir doku kazanır. Yarım derece bile fark sonucu tamamen değiştirir. 62 derecede sarısı daha akışkan kalırken 65 derecede daha katı olur. Restoranlarda mükemmel kıvamda poşe yumurta yapmak için sıklıkla bu yöntem kullanılır. Çünkü her seferinde birebir aynı sonucu garanti eder. Bir de özel bir durum var. Deve kuşu yumurtası. Tek bir deve kuşu yumurtası yaklaşık 24 tavuk yumurtasına eşittir ve ağırlığı 1,5 kiloyu bulabilir. Kabuğu o kadar serttir ki kırmak için çekiç ya da testere kullanmanız gerekir. Haşlamak isterseniz yaklaşık 1,5 saat kaynatmanız gerekir. Kızartmak isterseniz kocaman bir tavada birkaç kişiye yetecek dev bir sahanda yumurta yapabilirsiniz. Afrika'da ve bazı çiftliklerde özel bir deneyim olarak sunulur.
Bir de bıldırcın yumurtasını düşünün. Küçücük ama lezzet olarak tavuk yumurtasından çok daha yoğun. Japon sushi barlarında ve İtalyan restoranlarda sıkça kullanılır. Yani yumurta dünyası sadece tavuk yumurtasından ibaret değil. İşte böyle. Basit bir yumurta dünya genelinde 30'dan fazla farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Her kültür yumurtayı kendi damak tadına, iklimine ve geleneğine göre yorumlamış. Kimi haşlamış, kimi kızartmış, kimi aylarca toprağa gömmüş, kimi buharda pişirmiş. Bir yumurtanın bu kadar farklı hayatı olabileceğini kim tahmin ederdi? Siz bu yöntemlerden kaçını biliyordunuz? Yorumlarda yazın, çok merak ediyoruz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu yumurta seven bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Hangi yumurta yöntemini denemek istediğinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videoda dünyadan çok farklı bir konuyu yine aynı şekilde derinlemesine anlatacağız. Bildirimi açık bırakın ki kaçırmayın. Görüşmek üzere.